program, İzmir Dedektiflik AŞ'nin çözdüğü gerçek vakalardan uyarlanmıştır. Kişi, mekan ve isimler tamamen hayal ürünüdür. Evet. Samimiler. Tamam abi. Uzaklaştırma kararı çıktıktan sonra karakol size bunu tebliğ ediyor. Ondan sonra eşinizi aramanız, eşinize yaklaşmanız durumunda size tanzik hapis kararı çıkar. Tamam, ben ön taraftan geçeyim, sen arkadan takip et. Tamam. Yani şüpheleneceğim hiçbir şey de yoktu aslında. Arkadaşlarını tanıyorum, sürekli görüştüğü arkadaşları. Telefonu ortada, sürekli yani elimin altında her şey. Yani hiçbir problem yok, hiçbir şüphelenebileceğim bir durum yok. Dünya üzerinde yapılan araştırmalarda iki tür aldatma olduğu açığa çıkmış. Bu aldatmalardan birincisi cinsel aldatma, ikincisi duygusal aldatma. Cinsel aldatmaları genelde erkekler çok fazla uygularken duygusal aldatmaları da kadınlar çok fazla uygulamaktadır. Cinsel aldatmayla duygusal aldatma arasındaki fark irdelendiğinde cinsel aldatmada yatakta sadece cinsellik paylaşılırken duygusal aldatmada yatakta cinsellik paylaşılır, zaman paylaşılır, para paylaşılır ve en önemlisi duygular paylaşılır. Eşinin ani boşanma isteğine anlam veremeyen adam, ne yapacağını bilmez halde üzüntüyle dedektife başvuruyor. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Bilal Bey. İsmim Bilal Kartal. İzmir Dedektiflik Anonim Şirketi'nin genel müdürüyüm. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Eşim benden ayrılmak istediğini söyledi yakın bir zamanda. Evet. Son zamanlarda aramızda bazı problemler olmaya başladı. Evet. Ama bu ciddi bir şekilde benim boşanmamızı gerektirecek bir duruma gelebilecek kadar kötü bir şey düşünmemi sağlayacak hiçbir şey olmamıştı. Son zamanlarda biraz soğukluk sergiliyordu. Bu yüzden bir düşünmeye falan başladım onunla alakalı. Evet. Yani nasıl bir yol izlemem gerektiğiyle ilgili çok ciddi problem yaşıyorum artık. Bu konu hakkında kendi kendimi yemeye başladım artık. Evet. Son zamanlarda sizin yazılarınızı gördüm. Evet. Onlardan biraz etkilenerek buraya gelmeye karar verdim. Şimdi bizim işimiz maliyetli bir iş. Her eşimin beni aldattığını düşünüyorum diyenin işini almıyoruz. Öncelikle bir aldatma olup olmadığını burada sizinle sohbet ediyoruz. Bunu anlıyoruz. Daha sonra aldatma eylemi varsa sizin işinizi alıp iş ve gizlilik sözleşmemizi yapıyoruz. Başlayıp bitiriyoruz. O zaman ben size şimdi bazı sorular soracağım. Bununla ilgili eşinizin sizi ne şekilde aldattığını burada tespit edeceğiz. Tamam? Kaç senelik evliyiz? 2 yıllık evliyiz. 2 yıllık evlisiniz. Siz ne iş yaparsınız? Ben mühendisim. Tamam. Eşiniz? Benim şu an çalışmıyor evlendim. Evde çalışmıyor, öyle mi? 2 yıllık evlisiniz. Çocuk var mı? Yok. Çocuk yok. Nerede oturuyorsunuz? Güzel yolda oturuyoruz. Güzel yolda oturuyorsunuz. Anlaşıldı. Şimdi dünya üzerinde yapılan araştırmalarda iki tür aldatma olduğu açığa çıkmış. Bunlardan birisi cinsel aldatma, ikincisi duygusal aldatma. Cinsel aldatmada genelde insanlar yatakta cinsellik paylaşır, başka bir şey paylaşmaz. Bunun da anlaşılması kesinlikle imkansızdır. Bunu anlayamazsınız. Genelde bunda erkekler çok fazla uygular. Ancak duygusal aldatmayı kadınlar daha çok uygular. Duygusal aldatmada yatakta cinsellik paylaşılır, zaman paylaşılır, para paylaşılır, en önemlisi duygular paylaşılır. Ve eşiniz bunları bir başkasıyla paylaşıyorsa sizden çalar. Sizinle cinsel birliktelik yaşaması gerekirken sevgilisiyle yaşadığı için sizinle cinsel birliktelik yaşamak istemez. Sevgilisiyle güzel, hoş vakit geçirirken sizinle güzel, hoş vakit geçirmek istemez. Sizinle dışarı çıkmak istemez. Son dönemlerde ufak tefek yalanlarını yakalarsınız. Eşinizin son dönemlerde kendisine aşırı bir özgüveni vardır. Ve boşanmak isteyen insanlar, ortada hiçbir şey yokken boşanmak isteyen insanlar burada
boşanma isteklerini anlaşmalı bir şekilde yerine, yani anlaşmalı boşanalım diye bir teklifle geliyorsa burada artık bir başkasıyla evlenme kararı almıştır. Başkasıyla evlenecektir. O yüzden ayakta olan şu anki eşinden kurtulma çabasıdır. Eşiniz sizinle boşanmak istediğini söylediniz. Çekişmeli mi, anlaşmalı boşanmak istiyor? Yani anlaşmalı boşanmak istiyor kendisi. Peki bu anlaşmalı boşanmada sizin her türlü talebinizi yerine getireceğim mi diyor, evet mi diyor, yani bir an önce olsun bitsin mi istiyor? Yani evet, her konuda anlaşabileceğimiz noktasında okeyiz şu an. Evet. Şimdi eşiniz sizden anlaşmalı olarak boşanmak istiyor. Peki aynı evi paylaşıyoruz hala. 3 gün önce bir uzaklaştırma kararı çıkarttı kendisi. 3 gündür kendi evime gidemiyorum zaten. Eşimle konuşamıyorum. Karakola gidemiyorum. Yani hiçbir şekilde bir irtibat haline giremiyorum eşimle. En sonunda 2 gecedir sizin yazılarınızı okuyorum zaten. Sizin yazılarınızı okuduktan sonra ben yani hiç aklımda yoktu yani böyle bir şey. Aldattığını düşünmeye başladım artık. Uzaklaştırma kanalında da zaten beni dövdü, tehdit etti, işte bana kötü davrandı gibi yalan iftiralar alıyorlar. Siz de sanırım zaten eşinize vurdunuz mu? Yok, bir şiddet söz Ama- konusu değil. Zaten öyle bir şey tamamen karşı. Evet, ama karakola gittiğinizde bir şekilde şiddetten dolayı eşinizi sizden uzaklaştırma aldığını size söylediler. Ne kadar süre uzaklaştırma alınmış? 2 ay uzaklaştırma var. Anladım. Şimdi uzaklaştırma kararı çıktıktan sonra karakol size bunu tebliğ ediyor. Ondan sonra eşinizi aramanız, eşinize yaklaşmanız durumunda size tanzik hapis kararı çıkar, tutuklanırsınız. Bu aşamada eşinizi hiçbir şekilde iletişim cihazlarıyla rahatsız etmeyin. Eşinizin bulunduğu yere de gitmeyin. Biz gerekli araştırma yaptıktan sonra eşinizin sizi aldattığını ispat edersek zaten bundan sonra uzaklaştırma kararını uzatamaz ve uzaklaştırma kararını için aldığı da açığa çıkmış olur. Siz de hakkınızı bir şekilde ispatlarsınız. Tamam? Tamam. Bununla ilgili eşinizin araştırılması gerekiyor. Bir takip yapılacak. Eşinizin takibiyle ilgili bizim şartlarda ve prensiplerimizde anlaşma sağlanırsa sizinle iş ve gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz ve eşinizin takibine hemen yarın itibariyle başlarız. Bu süre içerisinde siz hiçbir şekilde eşinize irtibata geçmeyin. Hiç kimseye dedektif tuttuğunuzu söylemeyin. Biz bütün konularda gerekli çalışmalar yaptıktan sonra bütün her şeyi aydınlığa kavuştururuz. Tamam? Damla Hanım gelecek. İş ve gizlilik çalışmaları yapacağız. Evet gel. Damla Hanım bir iş ve gizlilik kırıklığı çıkartalım. Beyefendinin bir eş takibi işi var. Eşinin karakoldan uzaklaştırma kararı aldığını söylemesi üzerine dedektif, boşanma isteğinin altında başka nedenler olduğundan şüphelenir. Evet. Sizin adını soyadını öğrenebilir miyim? Gamze Öztürk. Doğum tarihi? 07 Evet. 05 Evet. 1985. Öyle mi? Bu son resmi mi? Evet, bu son yani Kaç yaşında eşiniz? Kaç doğumlu? 85 doğumlu. Hayırlısı olsun. Biz gereken yapacağız. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Ya aslında biz onunla birlikteyken daha çok evlenmek isteyen taraf hep oydu. Tabii ben de çok seviyordum onu ama onun bana olan ilgisi, sevgisi daha fazlaydı hep. O evlenmek istediği için biraz zoraki bir evlilik oldu benim açımdan. Daha sonraki süreçte hiçbir sıkıntımız yoktu. Zaten ben çok fazla işle alakalı toplantılar vesaire gibi durumlardan dolayı hani çok fazla evde vakit de geçiremiyorum. Bir tartışma ortamı ya da anlaşmazlık gibi hani böyle problemlerimiz falan da yoktu. Ne olduysa son 2-3 aydır aramızda bir problem olmaya başladı. Bir soğukluk olmaya başladı. O şekilde devam etti zaten. Gözüküyor kadın bakımlı, devamlı her gün kuaföre gitme alışkanlığı başlamış. Devamlı alışveriş merakı had safhadaymış. Çok fazla alışveriş yapıyormuş, paraya doymuyormuş. Bu kadınla ilgili gerekli takibat yapılacak. Öncelikle Yunus'cuğum sen kadının bilgilerini sana veriyorum. Sen bunları önce al, sisteme at. Sisteme attıktan sonra da sen evrak üzerinden kadının sosyal medya üzerinden ne kadar takipçisi varsa kadını takip edenler, bizim fake hesaplardan da bir iki tane arkadaşlık ona gönderiyorsun. Tamam. Oradaki sosyal medya paylaşımlarını takip edelim. Orada mesajlar, sinyaller ne varsa bunların hepsini indir. Çözülmeyecek durumlar varsa psikolog hanıma haber ver. Onlara mail at. Psikolog da bir değerlendirsin. Bize kadının bir profilini çıkarsın. Oradan bir destek alalım. Çünkü eş takiplerinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kadınlar
farklı şey de olabilir. Telefon numarası üzerinden farklı profillerle fake hesaplar da açıp oralardan görüşme yapabilir. Onlarla ilgili bir bakalım. Zafer abi sen bir ekip kuruyorsun. Kadınların biraz daha takibi sıkıntılı oluyor. Onlar zeki oldukları için burada bir anlaşılma durumu söz konusu olmasın. Birer gün değişimli takip yapılacak. Sabahleyin kadının evden çıkışını sen al. Fuat abi. Öğleden sonra da Zafer abi de sen devralıyorsun. Orada ekibinle beraber sen bak. Toplantı sonrası dedektif 3 ayrı ekibe görev verir ve titiz bir şekilde çalışma planı yapılır. Boşanma kararı aldıklarında da bu almış oldukları boşanma kararını anlaşmalı boşanmak istiyorlar. Çünkü günümüzde uygulanan hukuk sisteminde boşanma davaları kesinleşinceye kadar 4-5 sene geçiyor. Bir de katkı payı mal rejimi davası var. Bu da bir 3-4 sene sürüyor. Yani eşle ilgili bütün ilişki en az 6-7 senede anca sonuçlanıyor. Ondan dolayı anlaşmalı boşanma gerçekleştiğinde kişiler hemen gidip evlenebiliyor. Son 3 aydır ne yapsam artık ona yaranamıyordum. Yani yaptığım her şey ona ters yapıyordu. İyi bir şey de yapsam, kötü bir şey de İlk gün yapsam. takibi sabahın bunlar erken rahatsızlık saatlerinde duyuyordu. Belki eşin bahane evden olarak, çıkışıyla başlar. Yapıyordu artık bunları. Yani şu an bu şekilde idrak etmeye başladım. En son 3 haftadır falan da zaten iyice soğukluk devam etti. Son zamanlarda ben boşanmak istediğini söyledi 3 hafta önce. Dedim hani trip atıyordur ya da ilişkiyi daha sağlamlaştırmak için daha güzel bir yere taşıyabilmek için hani trip atıyordur diye düşündüm. Ama 3 gün önce polis kararını öğrenince artık tamam yani dedim, ciddiyetini anladım işin. İlk gün takibi sabahın erken saatlerinde eşin evden çıkışıyla başlar. Alışveriş ve kuaföre gidişle takip devam eder. Gün boyu şüpheli bir davranış kaydedilmez. Abi kolay gelsin, iyi işler, iyi çalışmalar. Abi bayan şu an kuaföre girdi. Herhangi bir rutin, herhangi bir problem yok. Görüntülerimizi de aldık. Aynen doğrudur abi. Yok rutin. Her şey normal abi. Evet. Beklemedeyiz abi, tamam. Tamamdır abi. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar. Sağ olun. Sağ olun. Daha az bakımlı bir kadındı. Son zamanlarda her gün kuaföre gitmeye başladı. Daha bakımlı, daha farklı birisi olmaya çalıştığını gördüm. Yani değişmeye başladı. Bana karşı zaten son zamanlarda iyice soğuk davranıyordu. Bir de kendinde fiziksel değişiklikler yapmaya başladı. Dünya üzerinde yapılan araştırmalarda 2 tür aldatma olduğu açığa çıkmış. Bu aldatmalardan birincisi cinsel aldatma, ikincisi duygusal aldatma. Cinsel aldatmaları genelde erkekler çok fazla uygularken duygusal aldatmaları da kadınlar çok fazla uygulamaktadır. Cinsel aldatmayla duygusal aldatma arasındaki fark irdelendiğinde cinsel aldatmada yatakta sadece cinsellik paylaşılırken duygusal aldatmada yatakta cinsellik paylaşılır, zaman paylaşılır, para paylaşılır ve en önemlisi duygular paylaşılır. Kuaföre doğru gidiyor abi. Sen alt yoldan hızlan, kuaföre girecek yani. İkinci gün akşam saatlerine kadar evinden çıkmayan eş, hava kararınca aynı kuaföre gider.
Alo. Alo abi merhabalar. Merhaba Fuat abi, buyur. Abi günlük raporu sunayım sana da. Evet abi. Ablamız gün içerisinde gezdi, kıyafet mağazasında falan gezdi. Evine normal günlük alışveriş falan yaptı. Tamam. Yalnız Honkart yakınlarında bir kuaföre gün içinde 2 kere uğradı. Evet. Evet, şu an saat 9 itibariyle falan da evine giriş yaptı abi. Tamam, bu kuaföre giriş ve çıkış görüntüleri var mı? Var tabii mevcuttur. Kuaförün adı belli mi? Tabii. Peki Abi, kuaför bayan kuaförü değil mi? Evet abi, Peki bayan kuaförü kuaför erkek mi bayan mı? erkek. Ha, öyle mi? Evet abi. Nasıl bir yer? Lüks mü? Lüks abi, evet. Yani Çalışan var mı içeride? İçeride çalışan var mı? Evet, çalışanlar falan da var. Tamam. Cinayla baktık. Sahibi bir erkek. Tamam. Kaliteli de bir yer. Tamam. Kaliteli bir yer. Gün içinde 2 defa uğradı yalnız. Tamam. Anladım Fuat abi, anladım. O zaman şöyle yapalım. Yarın da bakalım, eğer yarın da aynı kuaföre giderse bir tane bizim bayan ekiplerden birisini kadının arkasından kuaföre gönderelim. İçerideki bir samimiyet durumuna bakalım. Onunla ilgili bir çalışma yapalım, bakalım içeride Tamam. herhangi bir şey olabilir. Bayan kuaför olduğu için pek giremedik. Tamam. Yarın da giderse daha sonraki gün bir bayan ekiplerimizden gönderelim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Tamam abi. Gece 12'ye kadar bekliyorsunuz. Çıkış yapabilir. Çünkü eşin uzaklaştırması var. Eğer 12'ye kadar çıkış yapmazsa lambaları söndüğünde evlerinize gidin. Yarın sabahki ekibe başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hadi, Hoşçakalın. sağ ol kardeşim. Gene kuaföre gidecek bu. Tamam ben ön taraftan geçeyim. Sen arkadan takip et. Tamam abi. Üçüncü gün yine geç saatlere kadar evinden ayrılmayan eşin karanlık basınca aynı kuaföre gitmesi şüpheleri üzerine çekmesine neden olur. Şu anda içeride. Malum. Herkese yandan geldi. Alo. Alo Bilal abicim merhabalar. Merhaba Fuat'cığım, buyur. Abi biz dünkü kuaföre geldik tekrar. Öyle mi? Ben bayan ekip arkadaşım gönderiyorum müsaadenle. Tabii girsin hemen. İçeride ne oldu ne bitti hemen bana bir rapor edin, bekliyorum. Tamam abi. Tamam. Gidince hemen ararım. Bayan arkadaşa söyle içeride kalabildiği kadar kalsın. Tamam. İşte fön çektirsin, tırnaklarını yaptırsın. Ne gerekiyorsa yapsın, içeride kalabildiği kadar kalksın, bir gözlemlesin bakalım. Tamam. Tamam, Bir de tamam abi. içeriye girdiğinde böyle bir bölüm, oda, kuaförün bir dinlenme yeri, böyle bir ayrı bir bölüm var mı, masaj yeri var mı, onları da bir bakıversin bayan girmişken. Tamam abi söyle. Diyoruz abi. Tamam. Fuat'ım şahıs çıkıyor. Ben takipteyim, sen Tamam buradasın. abi. Tamam. Kuaför ile samimi halleri, dükkanın kapanmasını beklemesi ve sonunda boşalan dükkan kapısının kilitlenmesi ekibi hemen harekete geçirir. Birazdan malzeme alırlar. Büyük ihtimal burada takacaklar. Sen Bilal Bey'e bir bilgi ver. Hemen arıyorum abi. Efendim? Alo Bilal abi merhaba. Merhaba Fuat'cığım, buyur. Abi ablamız kuaförden çıkış yapmadı. Oranın sahibi olan arkadaş çıktı. Evet. Ben takıldım peşine, takip ettim. Markete gittik, biri Tamam. aldık abi. Öyle mi? Bir torba kadar biri aldı. Tamam. Geri geldi. Büyük ihtimalle takılacaklar abi, evet. Kimse kalmadı. Tamam Fuat'cığım, kesinlikle oradan ayrılmıyorsun. Ben şimdi hemen eşine haber veriyorum. Eşiyle beraber oraya geliyoruz. Sen bana bir konum atıyorsun çok acele. Tabii abi. Tamam mı? Kesinlikle çıkma durumunda bana haber veriyorsun. Hemen ararım abi. Hemen haber bekliyorum ve çok acele konum at. Ben de hemen oraya intikal ediyorum. Tamam mı kardeşim? Tamam bekliyorum. Tamam, hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Tamam. Bekleyin kardeşim. Ekibin son gelişmeleri
gelişmeleri haber vermesi üzerine dedektif, üzgün eş ile beraber kuaföre gelir. Cinsel birlikteliği var. Şu anda içeride alem yapıyorlar. Ben kapıyı açtıracağım. Bundan sonrası sana ait. Ne gerekiyorsa yap. Ancak hakaret içerikli, küfür içerikli kelimeler sarf etme. Daha sonra bunlar sana döner. Bir de fiziki şiddet uygulama. Efendim ya. Pardon. Kapalıyız. Ya bir saniye. Bir Renault Megane araç vardı. Size mi aitti acaba? Biz geçerken köşeleri sürttük de şu köşeleri... Renault Megane araç mı? Megane, beyaz. Şurada. Size mi ait? Evet benim kardeşim. Öyle mi? Ha, tamam. Güzel. Gel arkadaşım. Buyurun. halledeceğim. Şirket emeğine gidiyorum vesaire. Hiçbir şekilde düzelmedi, devam etti. Öyle olmasını istemezdim. Keşke daha anlattığım gibi, anlattığım şekilde biz ayrılık yaşayabilseydik. Çünkü benim İlker'le yaşadığım her şey çok gerçekti ve çok samimiydi. Böyle olduğu için üzgünüm. Neyse bu kız bana sürekli açıldıkça böyle zaman geçirdikçe yakınlaşmaya başladık. Sadece ben değil o da benden hoşlanıyor yani. Zaten gitmiş konuşmuş kocasından önce o alçakla. Demiş ki yani boşanalım ama adam yanaşmıyor. Hayır diyor. Ne demek boşanalım? Sen benim karımsın. Yok bilmem ne. Ulan madem karısın karınla ilgilen o zaman. Görmüş olduğunuz olayda da aldatma eylemi bir şekilde tespit edildi. Hanımefendi sevgilisiyle birlikte iş yerinde bir alkol muhabbeti yaparken eşi tarafından basıldı. Bu da beklemediği bir durumdu. İnsanlara kesinlikle eşlerini aldatmamalarını, mutlaka günün birinde aldatma eylemlerinin açığa çıktığını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle hiç kimse eşini aldatmasın. Çünkü bu bir kul hakkı. Eğer eşlerini sevmeyen, eşlerine karşı saygısı, sevgisi biten insanlar varsa bu durumu eşlerini açıklayarak kesinlikle bir an önce anlaşma olarak boşanmalarını tavsiye ediyoruz. Yoksa bu işin rezillik boyutu çok fazla. Tabii ki bu baskından sonra elde edilen görüntüler mahkemelerde kullanılıyor. Mahkemelerde bu insanların aileleri tanık olarak dinleniliyor. Herkes bir şekilde bu işin rezillik boyutundan payını alıyor. Kesinlikle kimse eşini aldatmasın. Eğer ki saygı ve sevgi evlilik birliği içerisinde bittiyse anlaşma olarak bir şekilde anlaşmaya varılarak anlaşmalı boşanılabilir. Yani ben nasıl böyle bir şeyin içine düştüm bir türlü anlam veremiyorum. Ya siz de kusura bakmayın az önceki hareketlerimden dolayı ama ya beni aldattığı adam kuaför parçası ya ben aklım almıyor.